Merhaba, bugün Gilbert Ryle'ın Zihin Kavramı kitabıyla felsefenin en sağlam kalelerinden birini, belki de en temel dogmasını yıkmaya çalışacağız. Eğer böyle zihinsel maceralara hazırsanız, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü şimdi kendimize dair en temel varsayımımızı, o içimizdeki gizemli beni sorgulama vakti. Ryle'ın hedef tahtasına koyduğu bu dogma kulağa oldukça havalı gelen bir isimle anılıyor, makinedeki hayalet. Ama bu sadece bir metafor değil, hayır. Bu, Batı düşüncesinin yüzyıllardır üzerine inşa edildiği, zihnimizin doğasına dair bize anlatılan resmi hikayenin ta kendisi. Ryle Honore ise temelden yanlış bir hikaye. Peki, bu resmi hikaye nereden geliyor? Mimarı modern felsefenin babalarından biri olan René Descartes. Onun ortaya attığı bu model aklımız ve bedenimiz hakkında düşünme şeklimizi o kadar derinden etkilemiş ki artık bunu sorgulamıyoruz bile. Sanki sağduyumuzun bir parçası gibi, değil mi? İşte bu hikayenin temel direği zihin-beden dualizmi. Nedir bu? Aslında çok basit bir fikre dayanıyor. Buna göre her birimiz iki ayrı şeyden oluşuyoruz. Bir yanda herkesin görebildiği, dokunabildiği, uzayda yer kaplayan bir makine var. Yani bedenimiz. Diğer yanda ise bu makineyi kullanan, gizli, özel, görünmez bir pilot, bir hayalet var. Yani zihnimiz. Bedeniniz halka açık bir park gibiyken, zihniniz sadece sizin girebildiğiniz gizli bir bahçe. İşte tam bu noktada Gilbert Ryle sahneye çıkıyor ve adeta "Bir dakika," diyor. Ona göre makinedeki hayalet anlatısı öyle ufak tefek pürüzleri olan bir teori falan değil. Hayır, baştan sona mantıksal bir saçmalık. Bir yanlış anlama. Dualizmin en temel ve çözülemeyen sorusu işte bu. Madde olmayan, hayalet gibi bir varlık, yani zihin, nasıl olur da etten, kemikten oluşan bu bedenin kollarını, dişlerini, yani maddeyi harekete geçirebilir? Hangi görünmez el, hangi hayali sinir fiziksel bir eylemi başlatabilir ki? Bu etkileşim bu modelde tamamen bir muamma, bir gizem olarak kalıyor. Ve sorun sadece bununla da bitmiyor. Bu hayalet miti hepimizi bir tür felsefi yalnızlığa itiyor. Düşünsenize, eğer her zihin kendi içine kapalı, özel bir dünyaysa, o zaman bir başkasının ne hissettiğini, ne düşündüğünü asla gerçekten bilemeyiz. Çevremizdeki herkes, iç dünyaları bize sonsuza dek kapalı olan, davranışlarını sadece dışarıdan tahmin etmeye çalıştığımız birer robota, birer otomatona dönüşür. Ryle'ın dehası da tam olarak burada devreye giriyor. Diyor ki, bu sorun bilimsel bir bulmaca değil, hayır, bu en başından beri yaptığımız temel bir mantık hatası. Sorun zihin hakkındaki teorimizde değil, sorun zihin hakkında konuşurken kullandığımız dilin ta kendisinde. Dilimiz bizi tuzağa düşürüyor. İşte Ryle'ın bu felsefi düğümü çözmek için kullandığı anahtar kavram kategori hatası. Gelin bu hatanın ne olduğunu Ryle'ın meşhur örneğiyle anlamaya çalışalım. Gözünüzde canlandırın. Oxford'a ilk defa gelen bir yabancı var. Bir rehber eşliğinde kampüsü geziyor. Rehber ona gösteriyor. İşte bu All Souls Koleji, şurası Bodleian Kütüphanesi, bunlar da laboratuvarlar, müzeler. Tur bittikten sonra, her şeyi gördükten sonra bu yabancı dönüyor ve büyük bir saflıkla soruyor. Her şey çok güzeldi ama bir şey göstermediniz. Peki üniversite nerede? İşte ziyaretçinin yaptığı şey tam anlamıyla bir kategori hatası. Kendisi, üniversiteyi de tıpkı kütüphane, kolej gibi ayrı tek bir bina sanıyor. Yani onu yanlış kategoriye koyuyor. Halbuki üniversite, o binaların yanındaki başka bir yapı değil, o binaların, derslerin, öğrencilerin bir araya gelme, organize olma biçiminin kendisi. Ryle'ın asıl vurduğu darbe de tam olarak bu. Diyor ki, filozoflar da yüzyıllardır aynı hatayı yapıyor. Zihni, bedenin eylemlerinin, yeteneklerinin, davranışlarının arkasında saklanan gizemle ayrı bir şey olarak arıyorlar. Tıpkı turistin üniversiteyi araması gibi. Ryle'a göre ise zihin, bedenin içindeki hayalet değildir, zihin, davranışlarımızın akıllıca organize ediliş biçimidir. Peki, bu hayaleti denklemden çıkarırsak geriye ne kalır? Ray, bizi zihne tamamen yeni bir yerden bakmaya davet ediyor. İçerideki gizemli dünyaya değil, dışarıdaki gözlemlenebilir davranışlarımıza. Bu yeni bakış açısını anlamak için Ryle'ın yaptığı çok önemli bir ayrım var. Bir şeyi teorik olarak bilmek ile bir şeyin nasıl yapacağını bilmek arasındaki fark. Mesela, bir fizik kitabındaki formülleri ezbere bilmek başkadır, o formülleri kullanarak bisiklete binmeyi öğrenmek ve dengede durmak bambaşka. İşte ilki zihinsel bir kütüphane, ikincisi ise bedenin sergilediği akıllı bir yetenek. İşte işin devrimci kısmı da tam olarak burası.
Rayla göre zeka, bir eylemden önce kafamızın içinde olan gizli bir fısıltı değil, zekice yapılan eylemin ta kendisi zekadır. Bir satranç ustasının dehasını nerede ararsınız? Kafatasının içindeki gizemli bir odada mı? Hayır, tam o anda satranç tahtasında yaptığı o parlak hamlenin içinde. Peki, tüm bunların bizim için anlamı ne? Bu hayaletten kurtulmak, onsuz yaşamak dünyayı nasıl değiştirir? Bu felsefi temizlikten sonra geriye ne kalıyor? Ryle'ın bize sunduğu belki de en radikal ve en özgürleştirici fikir şu: zihniniz içine çekilip gezebileceğiniz özel, gizli bir mekan değildir. Zihniniz sizin yaptığınız şeydir. Bu kadar net. Bu kavrayış, felsefenin en büyük sorunlarından biri olan zihin-beden problemini adeta buharlaştırıyor, anlamsız kılıyor. Ve belki de en önemlisi, artık diğer insanları tanımak için onların zihinlerini okumaya, gizemli iç dünyalarına sızmaya çalışmamıza gerek kalmıyor. Nasıl davrandıklarına, ne yaptıklarına bakmamız yeterli. Bizler makinelere hapsolmuş hayaletler değiliz. Bu dünyada akıllıca eylemde bulunan, yaşayan, biyolojik varlıklarız. Öyleyse Ryle'ın bu fikri bizi çok temel ve kişisel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer zihniniz içinizdeki gizli bir öz değil de, eylemlerinizde, sözlerinizde, yani dünyaya sergilediğiniz her şeyde ortaya çıkıyorsa, o zaman siz gerçekte kimsiniz? Ne dersiniz? Makinedeki hayalet dogmasından tamamen vazgeçebilir miyiz? Yoksa Ryle'ın gözden kaçırdığı, açıklayamadığı bir şeyler hala var mı? Gelin bu büyük felsefi sorgulamaya yorumlarda hep birlikte devam edelim.